Bugün modern mühendislik deyince gözümüzün önüne beton döken iş makineleri, lazerle ölçüm yapan cihazlar geliyor ama günümüzden çok önce, antik dönemlerde yapılanları görünce hayrete düşeceksiniz. Bugün hidroelektrik santrallerin yaptığı işin tabii daha ilkel ama şaşırtıcı derecede etkili bir versiyonunu onlar taş ve suyla, milimetrik hesaplarla başarmıştı. Su önce kayalığa oyulmuş kanallardan hızla akıyor, sonra devasa çarkları döndürerek un üretimi sağlıyor. Ardından yavaşlatılarak tarım alanlarına yönlendiriliyor. Yani tek bir tasarımla enerji, üretim ve sulama sorununu çözmüşler. Binlerce yıl önce insanlar sadece taş ve ahşaptan ibaret kaba kuvvetin hüküm sürdüğü ilkel bir dünyada mı yaşıyordu? Evet demeden önce iyi düşünün çünkü bu videoda göreceğiniz nadir tarihi bulgular bu düşüncenizi tamamen değiştirebilir. Yani antik çağ sadece piramitlerden ve büyük duvarlardan ibaret değildi. Modern mühendislik standartlarını bile zorlayacak inanılmaz bir teknoloji ve karmaşıklık dönemiydi. Bu videomda göstereceklerim hem Batı hem de Doğu medeniyetlerinin geliştirdiği ileri düzey tarihi mühendislik çözümlerine dair çarpıcı örnekler içeriyor. Hazırsanız geçmişe doğru bu keşif yolculuğuna başlamak için gelin benimle. Bu arada yeni yıla girmeden önce 600 bin aboneye ulaşmak gibi bir hedefim var. O yüzden kendinizi sürekli bu kanalda buluyorsanız aboneliğinizi kontrol edin ve eğer değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kronolojiyi yeniden eskiye doğru yapacağım. Yani günümüze yakın olandan başlayıp yavaş yavaş tarihin en eski ve en gizemli noktalarına doğru ilerleyeceğiz. İlk misafirimiz için milattan sonra 600'lere gidiyoruz. Çin'in Büyük Kanalı. Bugün haritalarda nehir diye geçen yerlerin çoğu aslında Çin'in 1400 yıl önce mühendislikle yoğurduğu suni su yolları olabilir. Çünkü Çin'in Büyük Kanalı yalnızca su taşımakla kalmadı. Bir imparatorluğun tüm ekonomik sistemini ayakta tuttu. 1700 kilometrelik bu kanal sarayın olduğu kuzey bölgelerini tarım ambarı olan güneyle birleştiriyordu. Hem de yer çekimine karşı koyarak. Şaka gibi ama gerçek. Farklı kotlardaki nehirleri su kapakları ve tünellerle eşit seviyeye getirip akışı kontrol ettiler. Adeta nehir mühendisliği ile devlet yönetimi arasında bir bağ kurdular. Bu sistem sayesinde gıda sevkiyatı, vergi taşımacılığı ve hatta ordu lojistiği bile bu devasa su omurgası üzerinden yürütüldü. Çin tarihinin en az bilinen ama en çok işleyen altyapılarından biri bu olabilir. Yani nehir gibi akan bir medeniyet diyorsak, bunu kelimenin tam anlamıyla söylemek lazım. Derinkuyu yeraltı şehri. Kapadokya'nın altında metrelerce derine doğru inen tünelleri düşünün. Karanlık, dar, boğucu. Ama Derinkuyu böyle değil. Burası yerin altındaki onlarca odadan, koridorlardan, erzak depolarından ve gizli geçitlerden oluşan koca bir şehir ama en şaşırtıcı kısmı şu. İçeri girdiğiniz anda nefes alabiliyorsunuz. Çünkü bu yeraltı şehri yüzlerce yıl önce tasarlanmış dev bir doğal havalandırma ağıyla çalışıyor. Merkezdeki 55 metrelik ana havalandırma bacası yan koridorlara açılan küçük deliklerle birleşerek sürekli bir hava akımı sağlıyor. İçeride ateş yaksanız bile dumanı yukarı çekip temizleyen bir düzen düşün. Modern mimarlar bu sistemin nasıl bu kadar istikrarlı hava döngüsü oluşturduğunu hala tam olarak açıklayamıyor. Yani Derinkuyu yerin altına kurulmuş bir yaşam makinesi. Soğuk hava ağırlığı, basınç farkları ve tünel geometrisi öyle ustalıkla kullanılmış ki bugün aynı sistemi sıfırdan çiz desen mimarların çoğu bana müsaade eder. Bizans dönemi mekanik tahrik sistemleri. Bizans denince akla mozaikler, kiliseler, saray entrikaları geliyor ama kimse bu adamların mekanik zekasından pek bahsetmiyor. Oysa su gücüyle çalışan çarklardan karmaşık tahrik millerine kadar uzanan küçük ama etkileyici bir teknoloji dünyaları vardı. Özellikle tahıl öğütme, dokuma ve metal işleme atölyelerinde kullanılan mekanik düzenekler tek bir su çarkının gücünü farklı yönlere dağıtabilen şaşırtıcı bağlantılarla doluydu. Su çarkı dönüyor, yatay hareket dikeye çevriliyor, sonra tekrar yataya aktarılıyor. Bu aktarımlar sayesinde bir atölyede aynı anda birkaç farklı makine çalışabiliyordu. Basit gibi görünen ama aslında hareket fiziği ve moment aktarımı konusunda ciddi bir ustalık gerektiren bu sistemler Bizans'ın teknolojik birikimiyle de ayakta kaldığını gösteriyor. Bugün bile atölyelerde kullanılan bazı mekanik prensiplerin kökeni bu dönemin su gücüyle desteklenen minyatür fabrikalarına dayanıyor diyebiliriz. İnka tarım terasları. Ant Dağları'nın dik yamaçlarına baktığımızda ilk akla gelen şey tarım değil ama İnkalar bu imkansız görünen coğrafyayı mühendisliğin gücüyle bir laboratuvara çevirmişti. Tarım terasları sadece üst üste dizilmiş basamaklar değildi. Her basamak farklı bir toprak karışımına, farklı bir drenaj yapısına ve farklı bir güneş alma açısına sahipti.
Bu sayede aynı dağın eteğinde tropik bitkiler yetişirken biraz yukarısında soğuğa dayanıklı türler yetişebiliyordu. Yani İnkalar aslında mikro iklim tasarlıyordu. Terasların altlarına yerleştirilen taş drenaj sistemleri suyu hem tutuyor hem de fazla suyu kontrollü biçimde aşağıya iletiyordu. Erozyonu azaltıyor, toprağı besliyordu. Her teras aynı zamanda küçük bir deney alanı gibi düşünülebilir. İnkalar hangi yükseklikte hangi bitkinin daha verimli olduğunu tespit edip optimize edebiliyordu. İnkaların mühendislik zekası sadece tarımla da sınırlı değildi. İnka duvarcılığı. İnkaların taşlarla konuşabildiği söylense abartılmış olmaz. Çünkü bu duvarlar harç kullanmadan sadece taşların birbirine mükemmel oturmasıyla ayakta duruyor. Her bir taş diğerini kitleyen özel bir geometriyle kesilmiş. Deprem bölgesi olan Ant Dağları'nda bu tasarım büyük fark yaratıyordu. Sarsıntıda duvar yıkılmıyor, taşlar dans eder gibi birbirine esneyerek enerjiyi dağıtıyor. Yani İnkalar modern deprem mühendisliğinin temel prensiplerinden biri olan enerji emilimi ve dağılımını taş işçiliğiyle çözmüş. Üstelik taşların yüzeyi bile titizlikle işlenmiş. Bazı duvarlar o kadar düzgün ki araya ince bir bıçak bile sokamıyorsun. Bu sadece tamamen fonksiyonel bir zeka. Doğayla kavga etmeyen, onun ritmine uyum sağlayan bir mimarlık ortaya koymuşlar. Barbegal Su Değirmeni kompleksi. Roma İmparatorluğu'nun mühendislikte ne kadar ileri gittiğini anlamak için dev bir kemer ya da arena görmenize gerek yok. Barbegal'a bakmanız yeterli. Fransa'nın güneyindeki bu kompleks adeta antik dünyanın un fabrikası gibi çalışıyordu. Yamaca yan yana yerleştirilmiş 16 su çarkı, teraslar halinde aşağı doğru dizilmiş şekilde sürekli dönerken aynı anda un öğütüyor. Böylece günlük yaklaşık 4,5 ton üretim kapasitesine ulaşıyordu. Evet, bu rakam şaka değil. Bugün bir fabrika için bile hatırı sayılır bir miktar bu. Su yukarıdaki kanal aracılığıyla çarklara yönlendiriliyor. Her çarkın dönüş enerjisi alttakine aktarılıyor ve bu zincirleme güç aktarımı sayesinde tüm kompleks tek bir mekanizma gibi çalışıyordu. Roma'nın suyu üretim içinde böylesine verimli kullanması onların endüstri çağını bizden yüzyıllar önce küçük ölçekte yaşadıklarını kanıtlıyor. Yani özetle Barbegal, antik çağda mass production olur mu sorusuna verilen en net yanıtlardan biri olsa gerek. Pont du Gard su kemeri. Roma'nın suya hükmetme biçimi bazen öyle bir noktaya geliyordu ki Pont du Gard gibi yapılar bir özgüven gösterisine dönüşmüş. Fransa'daki bu 3 katlı dev akvadük Nimes şehrine su taşımak için inşa edilmişti ama asıl büyüleyici olan şey yapının heybeti değil, içindeki su kanalının eğimiydi. Yaklaşık 50 kilometrelik kanalın toplam yüksekten alçağa düşüşü yalnızca 12 ile 17 metre arasında değişiyor. Yani Roma mühendisleri kilometre başına ortalama 24 ile 34 santimetrelik bir eğim hesaplamışlar. Bu inanılmaz düşük eğim sayesinde su ne çok hızlanıp taşıyacak kadar dik ne de durup kokacak kadar düz bir hatta akıyordu. İdealin tam ortasında tutulmuş bir denge. İşin en şaşırtıcı kısmı ise köprünün kendi üzerindeki su kanalında yaklaşık 456 metrelik akvadük bölümde toplam eğim sadece 2,5 santimetre. Evet, neredeyse cetvelle bile zor fark edebileceğimiz bir düşüş. Modern ölçüm cihazlarının olmadığı bir dönemde bu kadar hassas bir eğimi tutturabilmek Roma mühendisliğinin ne boyutlarda olduğunu açıkça gösteriyor. Bu kadar hassas bir eğimi, lazer yok, GPS yok, modern ölçüm cihazı yokken nasıl tutturduklarını düşünmek bile insanın içinde garip bir saygı duygusu uyandırıyor. Pont du Gard bu yüzden mühendisliğin milimetrik incelikte yapılabileceğini binlerce yıl öncesinden kulağımıza fısıldayan taştan yapılmış bir ders olarak görülüyor günümüzde. Roma'dan devam edelim. Roma, Hipokaust ısıtma sistemi. Antik Roma'nın o dönemdeki konfor anlayışı bugün bile birçoğumuzun evinde yok. Hipokaust sistemi bunun en güçlü kanıtı. Zeminlerin altına yerleştirilen küçük tuğla sütunlar sayesinde döşeme havada duruyor. Fırından gelen sıcak hava bu boşluktan dolaşarak hem zemini hem de duvar içlerini ısıtıyordu. Düşünsenize, dışarıda soğuk rüzgar eserken bir Roma villasında çıplak ayakla yürüyebiliyorsun. Bu sistem öyle sofistike ki ısı kaybını azaltmak, sıcak akışı yönlendirmek ve dumanı tahliye etmek için farklı odalar arasında hesaplanmış boşluklar bırakılmış. Modern yerden ısıtmanın binlerce yıl önceki karşılığı diyebileceğimiz Hipokaust, Romalıların sıcak havayı bile mühendisliğin bir ham maddesi haline getirebildiğini gösteriyor. Onlar için konfor tasarlanabilir bir teknolojiymiş adeta. Keyiflerine de bayağı düşkünlermiş. Gelelim yollarına. Roma yollarının 4 katmanlı yapısı. Bugün asfaltlarımız 2 yılda çukurlanıp dağılırken Roma yolları yüzyıllarca dayandı. Çünkü yol yapımını bayağı bir ciddiye almışlardı. Roma yolları hala taş gibi duruyor. Neden? Bunun da çok net bir sebebi var. Katman mühendisliği. Statumen, Rudus, Nucleus ve Summum Dorsum adı verilen 4 katmandan oluşan bu yapılar
bir yoldan çok mimari bir proje gibi duruyor. En altta büyük taşlar stabilizasyon sağlıyor. Onun üstünde çakıllı bir dolgu katmanı var. Daha üstte bağlayıcı ince çakıl bir karışım. En tepede ise çekiçle oturtulmuş döşeme taşları. Yani Roma yolları yer çekimine, su birikimine ve ağır yüklere karşı adeta doğal bir amortisör gibi davranıyordu. Bu yüzden imparatorluk bir ucundan diğerine sorunsuz şekilde bağlanabilmiş. Antikitera mekanizması. Bu mekanizma insanlığın zaman hesaplama konusundaki en erken elektronik öncesi atılımı gibi görünüyor. Aslında bir tür analog bilgisayar. Bir gemi battığında bulunan bu avuç içi büyüklüğündeki bronz kutunun içinde birbirine kusursuz oranlarla bağlanmış yaklaşık 30'dan fazla dişli çark var. Bu dişliler ayın evrelerini, güneşin konumunu, tutulmaları ve bazı gezegen döngülerini hesaplayabiliyordu. Yani cihaz antik dünyanın gökyüzünü modelleyen küçük bir evren simülatörü gibiydi. En şaşırtıcı olanı ise bu mekanizmanın işçiliği. Dişlilerin kenarları eşit oranda kesilmiş, dönüş hızları matematiksel oranlarla ayarlanmış ve bütün sistem neredeyse mekanik bir saat hassasiyetinde çalışıyor. Modern saat mühendisliği Avrupa'da 1000 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Antikitera ise bu fikrin atası gibi. Bu cihazın kim tarafından nasıl bir matematik altyapıyla üretildiği hala tartışma konusu ama kesin olan bir şey var. Eğer bu teknoloji kaybolmasaydı insanlık mekanik bilimine belki yüzlerce yıl önce geçebilirdi. Bazıları böylesine hassas bir mekanizmanın M.Ö. 2. yüzyılda yapılmasına akıl erdiremediği için olayı kaybolmuş bir uygarlık, gizli bilgi hatta kimileri için uzaylı teknolojisi gibi uçuk teorilere bağlıyor. Aslında bunlar ciddi bilimsel dayanakları olan iddialar değil ama şu soruyu da sormadan edemiyorsun. Eğer bu seviye mekanik bilgi gerçekten sıradansa, o halde tarih kitaplarında atladığımız başka neler var? Kanat sistemi. Orta Doğu'nun kurak coğrafyasında suyu yüzlerce kilometre boyunca bozulmadan taşımak imkansız gibi görünür ama kanat sistemi bu imkansızı gerçekleştirmişti. Toprağın altına hafif eğimli tüneller kazılıyor, her birkaç metrede bir havalandırma bacası açılıyor ve su yer çekimiyle doğal olarak akıyordu. Pompa yok, basınç makinesi yok. Sadece fizik ve sabır. Bu tünellerin bazıları 40 kilometre yaşıyor ve yüzlerce yıldır çalışmaya devam ediyor. Dahası yer altında kaldığı için su güneş görüp kirlenmiyor, buharlaşmıyor. Kanat, kurak bölgelerde yaşamı mümkün kılan bir mühendislik eseri. Çevresel koşullara karşı verilen en zarif mühendislik cevaplarından biri. Modern şehirlerin bile zor başardığı sürdürülebilir su taşımacılığı fikrini binlerce yıl önce hayata geçirmişler. Hammar'ın Moiraları, Somerset tahta yolu. İngiltere'nin bataklık bölgelerinde ortaya çıkarılan bu tahta yollar, antik dünyanın şaşırtıcı derecede pratik ve ileri görüşlü mühendislik çözümlerinden biri. Düşünsenize, M.Ö. 4. bin yıldayız, tekerlek yeni icat edilmiş, metal işçiliği tam oturmamış ama insanlar bataklık denen o yürünemez, çamurlu, çökebilen zemine karşı çözüm üretmiş. Yüzen yol teknolojisi. Geniş ahşap kütüklerin ve dal parçalarının örgü gibi birbirine geçirilmesiyle oluşturulmuş, esnek ama dayanıklı bir zemin sağlamışlar. Bu yollar aynı zamanda malzeme taşırmayı kolaylaştırıyor, çevredeki köyleri ve ticaret alanlarını birbirine bağlıyordu. Esnek yapısı sayesinde bataklık zemininin hareketine uyum sağlıyor ve çökmeden ayakta kalabiliyordu. Yani burada gördüğümüz şey bir yoldan fazlası, çevresel koşullara uyum sağlayan erken bir mühendislik zekası. Göbekli Tepe'nin mühendisliği. Tarih çizgisini geriye doğru izledik. Su sistemlerinden mekanik dehalara, taş yollardan basınç hatlarına kadar birçok örnek gördük ama hepsi bir noktada duruyor. Göbekli Tepe'nin önünde. Çünkü burası mühendisliğin nereden çıktığını sorgulatan o büyük mesele. Henüz çanak çömlek yok, metal işçiliği yok, tekerlek icat edilmemiş. Ama insanlar tonlarca ağırlıktaki T biçimli taş blokları kesiyor, şekillendiriyor, taş ocaklarından çıkarıp kilometrelerce taşıyor ve milimetrik dengeyle dikiyor. Dahası bu yapılarda belirgin bir planlama var. Dairesel dizilimler, simetri, yönlenme ve sembolik motifler. Yani Göbekli Tepe bir barınak ya da tesadüfi bir taş yığını değil, ileri düzey bir organizasyon ve mühendislik zekasının ürünü. Günümüz teknolojisiyle bile onları yerinden oynatmak büyük uğraş gerektirirken o dönemin insanları bu dev bloklarla hem estetik hem de sembolik bir yapı kurmayı başarmıştı. Bu yüzden Göbekli Tepe öyle sıradan bir arkeolojik keşif değil. İnsanlığın düşündüğümüzden çok daha önce mühendis olduğunu hatırlatan, bütün tarihimizi yeniden düşündüren bir kırılma noktası. Binlerce yıllık bu yolculuk aslında çok basit bir gerçeği anlatıyor bize. Mühendislik modern çağın icadı değil. İnsanlık tarihinin en başından beri zihinlerin içinde kıvılcımlar halinde yanan bir yetenekti. Bu videomda verdiğim her örnek, ilkel dediğimiz dönemlerin aslında ne kadar yaratıcı ve teknik olduğunu
bizi açık seçik gösteriyor ve bize belki de tarih kitaplarında gözden kaçan bazı gerçekler olduğunu fısıldıyor. Bugün kullandığımız teknolojiler, modern binalar, altyapılar ve makineler hepsi bu kadim fikirlerin torunları. Geçmişte unutulmuş bir bilgi mi vardı yoksa insan zekası her çağda planlamayı mı beceriyordu bunu bilemeyiz ama bir şey kesin. Taşın, ahşabın ve suyun dilini çözmeyi başaran o insanlar bize bu inanılmaz yapıların yanı sıra düşünce kalıpları da bıraktı. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.